Yumuşacık eller için neler yapmamız gerekir doğal yöntemlerle? Tırnaklarımızdaki sarılığı nasıl yok ederiz? Limonun tırnaklarımızdaki gücü ve sarartıyı yok etmesindeki mucizevi formülü. Kuaföre gitmeden muhteşem bir bakım yapıyorum, hem de doğal yöntemlerle. Hadi gelin videoyu izleyin. Size çok güzel tüyolar vereceğim. Evet arkadaşlar, tırnaklarımızı beyazlatmamız için ihtiyacımız olan yarım limon ve eğer mümkünse alabiliyorsanız kokonatlı yani Hindistan cevizli bir diş macunu ve tabii ki bir fırça. Şimdi hemen göstereyim size. Bu ojeleri çok fazla kullandığımız zaman maalesef sıkıntı oluyor arkadaşlar. Onun için sararmış tırnakları beyazlatmak gerekiyor. Çünkü her zaman oje olmuyor. Şimdi yaz ayı da geldi. Tatile çıkacak olursak belki güneşten, kumdan, denizin o tuzundan oje de sürmek istemeyeceğiz. Haliyle insan içine çıkabilmemiz için de bu tırnakların beyazlaması lazım. Bu çok pratik bir tarif. Dedim ki niye faydalanmayayım. Tırnakları muhteşem beyazlatan bir şey zaten. Tek başına bile alıp şu limonu elinizi batırabilirsiniz ama bunun için ekstradan bir tarif daha vereceğim. Hemen bu tarifin üzerine. Evet. Güzelce şimdi sürüyoruz. Evet, sürdük. Arkadaşlar 15 dakika bekliyoruz. Özellikle öteki elimi yapmıyorum. Bakın görüyorsunuz. Tırnaklar perperişan, sapsarı, bakımsız. Ojeleri çıkardım sırf bunu çekebilmek için. Bunlar bakımda pratik çözümlerdir. Muhakkak faydalanın istiyorum. Bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz için de ben çekmiş olayım. 15 dakika bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada eğer verdiğim bilgileri seviyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma yeni tanıştıysanız da zil butonunu da açarsanız sevinirim. Böylelikle diğer çektiğim bakım videolarından da haberdar olursunuz. 15 dakika sonra aradaki farkı göstereceğim. İki el arasındaki. Fırça yardımıyla gene tırnaklarımdan çıkarıyorum. Bunun üstüne de çok tatlış bir balzam önereceğim. Bazen muhakkak tırnak ipleri için çok iyi oluyor. Kullanmamız gerekiyor. Özellikle de tırnak bakımlarımızı evde yapıyorsak ihmal etmemeliyiz. Hatta her akşam balzam sürüp yatarsanız tırnak etleriniz çok çıkmaz arkadaşlar. Benim yapım çok ilginçtir. Eminim benim gibi olanlar vardır. Aşırı et üretir. Bir hafta öncesi manikür yaptırsam da bir hafta sonrası sanki bir aydır manikür yaptırmıyormuşum gibi bir olay olur. Niye öyle bilmiyorum. Aynı oldu bence. Tırnaklarımız bembeyaz oldu. Diğer elime hiçbir şey uygulamadım. Aradaki farkı görün istedim. Şöyle göstereyim. Bu halen daha sarı olan elim. Bu da beyazlamış olan elim. Parlayan tırnaklarım var. Şimdi bunları tabii şuraları görüyorsunuz, etleri sıkıntılı. Güzel bir balzam önereceğim. Markası Solene diye geçiyor. Solene krem. Arkadaşlar istiyorsanız bu tarz şeylere girmem, her şey çok pahalandı diyorsanız da vazelin de kullanabilirsiniz. Şöyle yanlara bir güzel sürüyorum.
Evet arkadaşlar, tırnaklarımızdaki sarartıyı aldığımıza göre, bu pratik yöntemle ve balzamla güzelce yumuşattığımıza göre artık istiyorsak ojemizi sürüp yolumuza bakabiliriz. Ama bence bu bakımı yaptıktan sonra bir gün oje sürmeyin de iyice şu bakım, vitaminler iyice bir işlesin. Sonra bir ertesi gün istiyorsanız ojenizi sürersiniz. Geçelim mi başka bir çözüme? Diğer tarifimizde gene ailemizin en iyi dostu, tırnaklarımıza can olan, beyazlatan limon var. Limonun şu orta kısmını görüyorsunuz arkadaşlar, delik. Buraya çok azıcık zeytinyağı koyuyorum. Zaten zeytinyağım da bitmek üzereymiş. Evet. Şimdi tırnaklarımı batırıyorum. Şu şekilde 15 dakika döndürerek tırnaklara masaj yaptırıyorum. Bu ne işe yarıyor? Balzam kullanmam. Vazelinden nefret ederim. Ama tırnak etlerimde öyle 10 günde çıksın istemiyorum diyorsanız, en kötü vaktinizde yoksa haftada bir uygulayın. Tırnak etlerinizi yumuşatacak. Limon gene tırnaklarınızın beyazlamasını sağlayacak ve muhteşem tırnaklara sahip olacaksınız. Manikürlü gözüken tırnaklara sahip olacaksınız. Gene muhteşem tırnak etlerinin yok olmuş olduğu harika parmaklara, tırnaklara sahip olduk. Etleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bildiğin bir sihirbazlık tekniği sanki. Yok oluyorlar, manikür yaptırmış gibi. Ne güzel parladı eller. Keşke hep böyle parlak olsa. Evet, şimdi diğer tarife geçebiliriz arkadaşlar. Sıra geldi bu canım ellere peeling yapmaya. Gene doğal yöntemlerle tabii ki. Bunun için ihtiyacımız olan sadece bir tatlı kaşığı ve boş bir kase. Malzemeleri söylüyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı toz şeker. Esmer şeker de olur bu arada, hiç fark etmez. Bir tatlı kaşığının yarısı kadar, çok fazla değil, şöyle göz kararı, Hindistan cevizi. Hindistan cevizinin ellere, tırnaklara, hatta cilde çok büyük faydası vardır. Ve gene yarım tatlı kaşığı, çok fazla değil, zeytinyağı arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini güzel bir karıştırıyoruz. Farkındaysanız toz şekeri çok fazla yedirmiyoruz. Çünkü o bize peelingde tanecikli yapısından dolayı fayda sağlayacak. Bu elde ettiğimiz kıvam okeydir. Zeytinyağı, Hindistan cevizi ve toz şeker birbirine harmanlandı. Şimdi bunu elimize alacağız. Lavabonun içinde yapmak istedim arkadaşlar. Etrafı iyice dağıtmak istemiyorum. Hemen şöyle elimize alıyoruz elde ettiğimiz karışımı ve güzelce masaj yaparak yuvarlak dairesel hareketler halinde ellerimize bu peelingi uyguluyoruz. Hindistan cevizi elleri yumuşatacak. Zeytinyağı deseniz gene öyle. Toz şekerde ölü hücrenin cildimizden ayrılmasını sağlayacak. 5 dakika hiç üşenmeden bu işe devam edin. Yumuşacık. Anında hissettirdi. Arkadaşlar, kuaförlere gidip bir el ayak peelingi için 60 lira 70 lira vermenize gerek yok. Kuaföründen kuaförüne bu ücret değişiyor tabii ki de. Evde de elimizdeki malzemeyle çok güzel yumuşatabiliriz ellerimizi ve ölü deriden ayırabiliriz. Şahane oldu doğrusu. Evet, artık bence ojelerimizi sürüp dışarı çıkabiliriz. Ne diyorsunuz?